Herkes fit olmak, kuvvetli ve sağlıklı olmak ister. Genetik olarak iyi ve güzel özellikler almak ister. Herkes beslenmesi iyi olsun, sağlıklı ve dengeli olsun ister. Ama bunları başarabilmek için sabır, güç, akıllılık, bilinçlilik, alışkanlıklardan uzak durmak, hareketli olmak, beslenmeye azami ölçüde dikkat etmek ve aldığımız gıdaların moleküler düzeyde yetersiz olduğunu bilerek takviye gıdalar almak gerekir. İşte bunları başaramadığımız zaman kilomuzun artışına yakından tanık olmaktayız. Ve bundan dolayı da obezite kronik bir hastalık olarak ele alınmalıdır. Evet sevgili dostlar, herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü video konumuz zayıflama iğneleri. Konuyla ilgili literatür okumak isteyenler videomun sonunda verdiğim literatürden faydalanabilirler. Lütfen yorumlarınızı ve sorularınızı mesaj kutuma bırakmayı, kanalımı eş, dost, arkadaş ve akrabalarınıza göndermeyi ve sosyal medyada paylaşmayı unutmayın. Son dönemlerde sosyal medyada, magazin haberlerinde sıkça duyduğumuz zayıflama iğneleri bulunmakta. Bunlar 4 adet olarak hayatımıza girmiş durumda. Ozempic, Wegovy, Saxenda ve Mounjaro. Peki sevgili dostlar, bunlar ne kadar birbirinden farklı? Hangisi hangi amaçlarla kullanılır? Gerçekten kilo verdiriyor mu? Verdiriyorsa ne kadar verdiriyor? Bugün bu 4 iğneyi klinik çalışmalar eşliğinde karşılaştıracağız. Burada sunduklarım kesinlikle bir ilacın, bir iğnenin tavsiyesi değil, bilimsel literatür bilgileridir. Eğer tedavi tavsiyesi almak istiyorsanız ilgili uzman doktorlarla görüşmelisiniz. Bu videonun bilgilendirme amaçlı olduğunu unutmayın. Bu 4 iğne GLP-1 yani glucagon-like peptide 1 reseptörlerine bağlanarak etki ederler. Bu reseptörler beyinde iştah azalması, tokluk ve bulantı, pankreasta insülin salgılanmasının artışı, glukagon salgılanmasının azalması, midenin boşalmasının yavaşlaması, kalp koruyucu, hafif taşikardi, böbreklerden sodyum atılımı ve böbrekleri koruyucu etkileri sağlarlar. Bu etkiler sayesinde tokluk hissi oluşur ve daha az yenerek kilo verilmesi sağlanır. Ancak bu 4 iğneden biri olan Mounjaro'da diğerlerinden farklı olarak GLP-1 reseptörüne ilaveten GIP yani glukoz bağımlı insülinotropik polipeptit reseptörlerini de etkilemektedir. Bu iğnelerin ortak yan etkileri de bulunmaktadır. Bu yan etkiler herkeste meydana gelmeyebilir. Bunlar bulantı, kusma, ishal, kabızlık, gastroparezi, alopesi ve sarkopeni ve nadiren pankreatit ve safra taşına neden olurlar. Deri altına enjeksiyonla uygulanır. Ozempic, Wegovy ve Mounjaro haftada bir, Saxenda ise günlük uygulanır. Ozempic ve Wegovy'de semaglutid, Saxenda'da liraglutid, Mounjaro'da tirzepatit molekülleri bulunmaktadır. Peki sevgili dostlar, bunlar ne kadar kilo verdirir? Çalışmalara bakacak olursak, Ozempic diyabet hastalarında %6 ila 8, Saxenda %8 ila 10, Wegovy %15, Mounjaro %22 oranında kilo verdirmektedir. En fazla kilo verdiren Mounjaro'dur. Bu 4 iğnenin endikasyonları da farklıdır. Ozempic ve Mounjaro tip 2 diabetes mellitus için onay almıştır. Saxenda ise öncelikli olarak obezite için onaylıdır. Tabi bu 4 iğnenin dışında daha sonraları başka ürünler de piyasaya verilmiştir. Sevgili dostlar, bu iğnelerin hiçbiri reçetesiz kullanılmamalıdır. Medüller tiroid karsinoma hastaları ve bu hastalıkla ilgili aile öyküsü olanlar, pankreatit geçirme öyküsü olanlar, hamilelik ve emzirme dönemlerinde bu iğneler kontraindikedir, kullanılamazlar. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde bu iğnelerin bazılarına gastroparezi, tıkanıkları, bağırsak tıkanıklıkları, görme kaybı,
pankreatit, safra kesesi hastalıkları ve böbrek hasarı nedeniyle davalar açılmış durumda. Açılan dava sayısı bugün itibariyle 4400 civarında. Davalar nasıl sonuçlanacak? Biz de bilim dünyası olarak beklemekteyiz. Sevgili dostlar, özellikle bu ilaçların bir mucize olarak görülmemesi gerektiğini vurgulamak isterim. Gerçekten şeker hastalarına ve obeziteye iyi geldikleri görülmektedir. Literatürde az sayıda da olsa yan etkileri ve komplikasyonları bulunmaktadır. Uzun dönem güvenlik verileri halen toplanmaktadır. Şu ana kadar en uzun takip süresi 5 yıl olan SELECT klinik çalışmasında kullanılan Wegovy bulunmaktadır. Kilo kaybından bağımsız olarak kalp damar hastalıkları riskinde %20 azalma, tüm yaş, cinsiyet ve ırk ile vücut kitle indeksi gruplarında tutarlı faydalar gösterilmiştir. 3,5 yıl takip edilen Surmont 1 çalışmasında Mounjaro en iyi kilo koruması ile dikkat çekicidir. En fazla kilo vermesi en iyi kilo koruması ile dikkat çekicidir. 2025 yılında yapılan Cochrane sistematik derlemesinde ise etkinlikleri konusunda olumlu sonuçlar sunmakla birlikte uzun dönem güvenlik verilerinin halen sınırlı olduğu vurgulanmaktadır. Yani önümüzdeki yıllarda bu ürünleri kullananların nelerle karşılaşacağı henüz bilinmemektedir. Sevgili dostlar, bu iğneleri kullananlarda bir dönem sonra tedavi kesildiğinde eğer siz kilo vermiş iseniz, şeker hastalığınız normale dönmüşse ama yaşam tarzınızı ve beslenme tarzınızı değiştirmemişseniz tekrardan kilo almanız geri gelecektir. Yani bu iğneleri kullandığınız dönemde yaşam tarzınızı ve beslenme tarzınızı, beslenme biçiminizi değiştirmeniz mutlaka gereklidir. Bu iğneleri kullanmak için doktorunuza danışmadan ve onunla birlikte oturup karar vermeden asla kullanmayınız. Bu konuda tek başınıza karar yeterli değildir. Sakın ha sosyal medyadan veya internetten ya da yurt dışından gelen arkadaşlarınız vasıtasıyla bu ürünleri getirterek kullanmayınız. Evet sevgili dostlar, bugün de videomuzun sonuna geldik. Fit kalın, sevgiyle kalın, sağlıklı kalın ve hoşça kalın. Bir sonraki videomda tekrar görüşmek üzere.